Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte piyasalardaki sert yükseliş hareketlerinin ne zaman başlayabileceği ile ilgili biraz konuşacağız, sohbet edeceğiz. Altını, doları yorumlayacağız. Ardından gümüş, euro, Türk lirası, sterlin Türk lirası ve kripto paralara sizlerle birlikte burada bakacağız. Kripto paralardan gene Bitcoin'i analiz edeceğiz. Evet sevgili dostlarım hemen piyasalara bir genel bakış yapalım. Piyasalarda özellikle Fed'in yapmış olduğu 0,25 bas puanlık faiz artışının ardından tekrardan piyasalara verilen ilerleyen dönemlerdeki faiz artışlarının devam edebilme sinyalinin piyasaları da oldukça hareketlendirdiği gözüküyor. Tabii bu hareketlenmeler yavaş yavaş devam edecektir. Piyasadan para çekilişleri yavaş yavaş devam edecektir. Bu zaman zarfı içerisinde her faiz arttırışında piyasalarda dolar bulmak bir önceki döneme nazaran daha da zor olacaktır. Tabii bunlar da gene doların diğer para birimleri karşısında daha agresif bir şekilde yukarı yönlü ataklarının görülebilme olasılığının oldukça yüksek olmasına neden olacak. Fed, ABD tarafındaki enflasyonu düşürebilmek için bastığı milyarlarca, milyonlarca ve trilyonlarca dolar paranın tekrardan ana vatanına geri dönmesi gerektiğini gayet iyi biliyor. Eğer ki bunu ana vatanına geri döndüremezlerse ABD'deki enflasyonun da bastırılamayacağını çok iyi biliyor sevgili dostlarım. O yüzden Fed faiz artışlarına devam edecektir ve bu faiz artışlarını yaparken de ilerleyen dönemlerde daha agresif, daha yüksek oranlarda 0,50-0,75 bas puan oranlarında faizi yavaş yavaş daha da agresif bir şekilde yukarı çekecektir. Bunun neticesinde de dışarıda dolaşan dolarların tekrardan ana vatanına gelip burada imha edilmesi şeklinde bu paraların azaltılması sağlanacak. Bu şekilde de piyasada bir durgunluk yaratılıp enflasyonun aşağı yönlü çekilmesi bekleniliyor. Dolar kuruna baktığımız zaman 14.80 civarlarına yerleşmiş sizlerle birlikte bir dolar TL kuru izliyoruz. Peki dolar TL kurundaki 14.80 seviyesi üzerindeki hareketler bizi dolar TL kurunda hangi seviyelere kadar götürebilir? Arkadaşlar bakın bizler için şimdilik bu 14.75 seviyesi dolar kurunda önemli bir seviye. Bizler bu 14.75 seviyesi üzerinde kaldıkça dolar TL kurunda İlk atakta 15.33 ve 15.50 seviyelerine doğru yukarı yönlü yükseliş hareketinin devamını bekleyebiliriz. Son Et ve Balık Kurumu'nun yapmış olduğu kıymaya zammı hep beraber sizlerle birlikte izledik. Orada da gene %45-%50 civarlarına varan bir zam kıymaya yapıldı. Ve Et ve Balık Kurumu'ndan şaka gibi bir açıklama da geldi biliyorsunuz. Bunu hep beraber basından ve televizyonlardan sizlerle birlikte takip ettik. Oradan yapılan açıklamada da halkın çok fazla kuyruk oluşturduğu ve bu kuyrukları önleyebilmek için fiyatlarda artışa gidildiği yönünde bir açıklama geldi. Gerçekten şaka gibi bir açıklama. Sizler de bu konuda düşüncelerinizi videonun altına yorum şeklinde yazarsanız beni memnun edersiniz. Sayın Bakanımızdan da gene açıklamalar geldi. Sayın Bakanımız Nebati'nin yapmış olduğu açıklamalarda ise arkadaşlar döviz TL mevduat hesaplarındaki artışın hazineye maliyetinin çok az miktarlarda olduğu ve hissedilmeyecek kadar az olduğu şeklinde açıklamalar geldi. Tabi bu açıklamalarda elinde doları bulunmayan, altını bulunmayan vatandaşları ve yatırımcıları tatmin etmiş midir? Bunu bilmiyoruz. Tabi ekonomistlerin söylediğine göre burada yapılan ölçümlerde bir 40 milyar lira dolayında hazineye bir yük getireceği yönündeki tartışmalarda devam etmekte. Burada kur korumalı tevli mevduat hesabında ilk ödemeler yapılmaya başlandı. Kurun artışıyla birlikte hem faiz hem de kur artışından kaynaklı olarak aradaki fark hazine tarafından yatırımcılara ödenecek. Dolar TL kurunda agresif hareketler maalesef ki devam edeceğe benzemekte sevgili dostlarım. Çünkü bizler için 13.90 seviyesi dolar TL kurunda çok önemli bir bölgeydi. Ve bu bölge üzerinde kalındıkça da yukarıda 14.75 destek ve 14.75'in üzerinde gideceğimiz bölge 14.88, 15.33 ve 15.50
civarlarına doğru yatay bir şekilde devam edecektir. Dolar kurunu takip eden sevgili dostlarımız da verdiğimiz bu rakamlara ve seviyelere riayet etmelerinde fayda vardır. Altın tarafına geçelim. Hemen altın tarafındaki beklentilerimizi paylaşalım. Altının onsuyla başladığımız zaman altının onsunda bugün tekrardan 1960 dolarlar seviyesinde hareketleri sizlerle birlikte takip ediyoruz. Ons altında bizler için 1900 dolar seviyesi önemli bir seviyeydi ve bizler burada ons altında zaten sizlerle birlikte bir dip oluşumu, bir düzeltme süreci yaşanacağını ve buradan tekrardan yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğiyle ilgili analizlerimiz vardı. Şimdi tekrardan yükselişlerin kalıcı bir hal alabilmesi için ons altında 1973 dolar seviyesi bizler için önemli bir seviye. Bu 1973 dolar üzerinde bizler ons altında yukarı yönlü hareketlerinde 2010-2020 dolarlar seviyesine doğru kısada tekrardan yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini düşünmekteyiz. Ons altını da takipteyiz. Tabi ons altın ve dolar bazlı olaraktan gram altın tarafında da yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Gram altında beklentilerimiz seviyesindeki düzeltme gerçekleşmiş ve gram altında noktasal olarak takip ettiğimiz bu grafik çalışmakta. Bu grafiğin üst bandı bizler için arkadaşlar bakın tam şu seviyeden geçiyor. Burada tekrardan yukarı yönlü agresif ve sert hareketlerin gelebileceği unutulmamalı. Buradan geçen bandımızda 953 TL bandı. Gram altında 953 TL üzerinde atışlar ve burada kalışlar gram altında bir anda bizleri yukarıda 1016 ve 1060 seviyesindeki yukarı yönlü harekete taşıyabilir. Çünkü burada görüyorsunuz yukarı yönlü hareketler 1060 seviyesine kadar önünü boş tutmakta gram altının. Gram altında ilerleyen günlerde 953 seviyesi üzerine atıp yukarı yönlü 1060 ana hedef bölgemize doğru hareketlerini devam ettirecektir diye düşünmekteyim. Kısadaki takip ve hedef bölgemiz bu seviyelerden geçmekte. Gümüş tarafına hemen sizlerle birlikte geçelim. Gümüş ons. Evet, gümüş ons benim için önemli arkadaşlar. Gümüş onsu zaten takipteyim. Gümüş onsta agresif hareketlerin 25-50 civarında yukarı yönlü hareketlerde daha hızlı ve agresif bir şekilde geleceği unutulmamalı. O yüzden sizler de 25-50 seviyesine odaklanmanız gerekli. Fakat gümüşün onsunda söyleyebilirim ki açık ve net olarak yukarı yönlü hareketler başlamıştır. Ve artık gümüşün ons tarafında bizler sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketlerin ilk etapta 25.87 ve 27.66 seviyesine doğru yukarı yönlü gümüşteki ons bazlı hareketlerin devamını bizlere getirecektir. O yüzden gümüşün onsundaki arkadaşların da şu an itibariyle yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla hareketlerini koruması ve burada herhangi bir panik yaratacak durumu kendilerine yaratmaması gerekli. Gümüşün ons tarafında hareketler ilerleyen günlerde de 28 dolarlar civarına doğru yukarı yönlü hareket edecektir. Burada gümüşün ons tarafında bizim uzun vadeli beklentilerimiz 34 doların görüleceği yönünde ve buranın aşılmasıyla birlikte 40 dolarlara doğru giden bir gümüş ons da sizlerle birlikte takip edeceğiz sevgili dostlarım. Bununla ilgili zaten gümüş tarafına bir uzun vadeli videomuz gelecek. Gümüş takibinde olan arkadaşlarımız bizi takipte kalsınlar. Evet, gram gümüş. Gram gümüş 12.35 önemli bir direnç bölgesi olacak. Gram gümüş takip eden arkadaşlarımız 12.35'teki dirence dikkat etsinler. Burada tekrardan 12.35 üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Ve 12.35'in üstünde bizler 12.98 ve 13.20 seviyesine doğru ana hedef bölgemizi bulan bir gram gümüş sizlerle birlikte takipte kalacağız. O yüzden gram gümüşteki arkadaşların da aşağı yönlü hareketlerde yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla bir alım ve 13.20 seviyesinde de ilk düzeltme hareketinin geleceği alan olarak takibimizde olacak. Bölge olarak hala takibimizde kalacak. Hemen Euro Türk Lirası'na bakalım. Euro Türk Lirası'ndaki son durumu sizlerle birlikte inceleyelim. Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman bizim için Euro takip eden arkadaşlara her zaman için söylediğimiz bölge şuradaki alan idi. Bu alanın üzerindeki hareketler Euro'daki hareketlerin yukarı yönlü hızlanacağı yönündeydi ve Euro'da beklendiği gibi 15.80 üzerinde kaldıkça
yukarıda arkadaşlar ilk göreceği bölge Euro'yu tekrardan 17 civarına doğru götürecek hareketi başlatacaktır. Euro'da da kısa bazlı hedefimiz 17 bölgesidir ve bu 17 bölgesine doğru yukarı yönlü hareketler Euro'da da devam edecektir. Euro'da yön yukarı. Sterlin takip eden arkadaşlarımız için hemen sterlin Türk lirasına bakalım. Sterlin Türk lirasındaki son durum ne şekilde yorumlamaya çalışalım. Evet, sterlin Türk lirasına baktığımız zaman da sterlinde şu an 19.50 seviyelerinde bir hareket ve sterlin TL'de de şuradaki hareketin bir boğa hareketi başlatabileceğini söylemiştik. Dediğimiz gibi de bu hareketin üzerine kırılımla birlikte yukarıda bir boğa hareketini sterlinde başlatmış durumda. 19 TL üzerindeki sterlin yukarıda ve ilerleyen günlerde arkadaşlar 20 TL civarındaki ilk ana hedef bölgesine doğru yukarı yönlü hareketlerini yatay bir seyirde devam ettirecektir. Zaten İngiltere Merkez Bankası faiz arttırımlarına başladı. ABD Merkez Bankası da faiz arttırımlarına başladı. Bu faiz arttırımlarının devamının geleceğini düşünmekteyiz. Bunlara işte bir de Euro tarafındaki Avrupa Merkez Bankası'nın da artışlara devam etmesiyle birlikte buradaki hareket daha da hızlanabilir. Piyasada dolar, euro ve altın bulma olayları daha da zorlaşabilir sevgili dostlarım. Evet, Bitcoin tarafına hemen geçelim. Bakalım Bitcoin'de bizlerin beklentisi dahilindeki hareketler devam ediyor mu? Evet, Bitcoin'de tam da dediğimiz gibi hareketler devam ediyor. Bitcoin'de boğa piyasasına geçebilmemiz için sevgili dostlarım bakın şuradaki üçgen üzerine Bitcoin'in atması gerekli. Bitcoin'i bu üçgen içerisine atabilir isek yani buradan geçen seviyemiz bugün itibariyle bizler için 44.000 seviyesinden geçiyor. Burayı atmayı başarır ve yukarıda kalabilir ise Bitcoin'de 45.000 ve 47.000 dolar seviyesine doğru bu hareketin devamını bekleyebiliriz. 45.000 dolar şimdilik Bitcoin'de önemli bir seviye. Dikkatle takip edilmesi gereken bir seviye. Aşılamaz ise şu üçgen içerisinde hareketler hala devam etmeye başlar. Fakat ilerleyen günlerde Bitcoin'de tekrardan bir boğa piyasasına doğru hareketleri görme olasılığımız da oldukça fazla gibi gözükmekte sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte piyasaları yorumladık. Bizler için piyasada önemli olan destek ve gidiş yönlerini burada bulmaya çalıştık. İnşallah videolarımız hoşunuza gidiyordur. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşları da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.